Antalya'nın aslında ilk tramvayı bu. Şimdi de Selçuklu mimarisinin olduğu bölgeye doğru gidiyoruz. Hadi gidelim. Yazının da özelliği tayinli olması. Evet, şu anda meşhur Antalya Işıklar Caddesi'ndeyiz. Bu merdivenler inmek için en son tercih edeceğiniz merdivenler olabilir. Hatta çıkmak için de zorlu bir merdivenler. Hadrian buraya geldikten sonra da inanılmaz gelişiyor Antalya. Aslında parkın en güzel manzarasının olduğu yer burası. Evet, bu sırada da bize abone olmayı unutmayın lütfen. Güzel beğenileriniz ve de yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Hadi devam edelim. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Bugün Antalya'da kale içine gidiyoruz. Antalya'da yaşıyoruz biliyorsunuz ki. Antalya kale içini neden çekmediğimizi soruyordu herkes. Şimdi tam sırası. Mevsim de çok güzel. Nisan ayındayız. Havalar çok sıcak olmadan da kale içini sizlere gösterelim istedik. Şu an Varyant'ın oradaki seyir terasındayız. Arkamızda muazzam bir Konyaaltı sahili var. Karşımızda da Antalya Müzesi var. Yani konumumuzu da o şekilde anlayabilirsiniz. Saat 12'de nostaljik tramvay var. Nostaljik tramvaya bineceğiz buradan. O yüzden Varyant'tayız. Yani araçla geçmeyeceğiz kale içine. Buraya geldiğinizde araçla ya da araçsız nasıl seyahat edebilirsiniz? Bununla alakalı bir içerik olacak. Hadi devam edelim. Hadi bakalım. Evet, şimdi nostalji tramvayının durağına doğru geçiyoruz. Antalya'nın aslında ilk tramvayı bu. 99 yılında kuruluyor. Hala da çok da kullanılıyor aslında. Evet, Antalya Nostalji tramvayından indik. Selekler Çarşısı'nın karşısındaki parktayız. Gerçekten güzel bir park. Deniz manzarası da var parkın. Aynı zamanda arkamızda da çimden yapılmış heykeller var. Zaten Antalya şehri müziğe, sanata önem veren bir şehir. Antalya'nın inanılmaz bir geçmişi var. Bir tarafı Likya, bir tarafı Pamfilya, Pisitya uygarlıklarının aslında birleşimi gibi bir yer. Biz şimdi tabii Antalya'nın Kaleiçi bölgesine gezeceğiz. Ama ilk önce Antalya'nın ilk sakinlerinden bahsetmek istiyorum. Likya uygarlıklarından Olbia kenti ilk sakinleriymiş Antalya'nın. Uzun sürede burada ikamet etmişler. Antalya, Konyaaltı sahilinin Boğaçay'a kadar uzanan bir yerleşkesi varmış. Ondan sonra da Bergama Kralı Antalya'yı keşfediyor. Ve burada gerçekten çok güzel yapılar yapıyor. Bergama Kralı'nın etkisi azaldıktan sonra da Bizans burayı ele geçiriyor ve Bizans'ın hakimiyetinde kalıyor bir süre burası. Bizans'tan sonra da Selçuklu, sonra Osmanlı, sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin etkilerini görüyoruz. Hadi şimdi ilk önce sağ tarafımda 1. Gıyasettin Keyhüsrev'in heykeli. Size orayı gösterelim. Evet, arkamda gördüğünüz heykel 1. Gıyasettin Keyhüsrev'in heykeli. Yani Anadolu Selçuklu hükümdarı. Bunun önemi ise Antalya'nın ilk Türk Fatihi olarak geçiyor. Yani Antalya'yı ilk fetheden aslında Türk kendisi. Onu da burada göstermiş olduk. Kesinlikle buraya gelin bu heykeli görün.
geldikten sonra Selekler Çarşısı'nın biraz ilerisinde burası var. Burası neresi? Antalya'da tatlı su kaynağı çok fazla biliyorsunuzdur. İşte Düden Şelalesi var mesela, Kurşunlu Şelalesi var. Buradan da tatlı suyla denizin buluştuğu bir yer. Aslında buraya bir tesis yapmışlardı. Böyle aşağı inip suyun aşağısına kadar inebiliyordunuz. Etrafında yürüyebiliyordunuz. Ama tadilat nedeniyle kapalıymış. Ama böyle bir köprü var. Bu köprüden de izleyebilirsiniz. Hadi size gösterelim. Antalya kale içine doğru yolculuğumuz sürüyor. Varyant seyir terasından beridir takip ettiğimiz bu cadde Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürmekte. Cumhuriyet Meydanı'na varmadan hemen önce burada bir asansör mevcut. Bu asansörü kullanarak Kaleiçi Limanı'na direkt iniş yapabilirsiniz. Biz Kaleiçi'nin üst taraflarını sizlere göstermek istediğimiz için üst rotadan devam edeceğiz. En son kale içindeki asansörü kullanarak yukarı doğru çıkışımızı yapacağız. O zaman bizi takip etmeyi unutmayın. Evet, güzel güneşli bir günden kale içine doğru yolculuğumuz devam ediyor. Kale içine gelmeden önce bir yol oluşturmuş oluyoruz sizler için de. En baştan gelir gelmez direkt kale içine arabayı park etmeye çalışmadan geze geze gelmek daha iyi aslında. Hani ilk defa da buraya geliyorsanız zaten kale içine arabayla ya da ulaşımla direkt geçebiliyorsunuz ama kişisel aracı orada park etmek sıkıntı olabiliyor. Şimdi Cumhuriyet Meydanı'nın oraya geldik. Antalya'da resmi bayramların kutlamaları, halk konserleri, etkinlikler bu bölgede oluyor. Cumhuriyet Meydanı'nda oluyor. Gerçekten de güzel bir meydan ve deniz manzarası var en güzeli. Arkamızda da bir heykel var. Heykel gerçekten önemli bir heykel. Heykel buraya ulusal yükseliş anıtı olarak eklenmiş. Atatürk'ün heykeli. 1965 yılında yapılıyor ve farklı bir tarzda yapılıyor. Atatürk'ün arkasında böyle pelerin var. Yanında kız çocukları, oğlan çocukları var. Diğer Atatürk heykellerine göre daha farklı dizayn edilmiş. Bu meydanın da sembollerinden birisi. Cumhuriyet Meydanı büyük bir alan zaten Antalya'da. Hemen alt tarafında kale içini yukarıdan görebildiğiniz bir yer. Bulunduğu konum itibariyle merkez bir nokta aslında. Hadi devam edelim o zaman yolculuğumuza. Evet, şu anda Saat Kulesi'nin oradayız. Arkamızda da Attalos'un heykeli bulunuyor. Attalos Antalya için önemli isimlerden biri. Sebebi Antalya'nın isminin aslında oradan gelmesinden kaynaklı. Bergama Kralı 2. Attalos ilk önce Side'yi kuşatmış aslında. Kuşattıktan sonra Side'yi fethedemeyince de diyor ki askerlerine bana cennet gibi bir yer bulun diyor. Sonra da askerleri Antalya'yı buluyor. Bergama Krallığından atlıyor, buraya geliyor ve çok beğeniyor burayı. Sonra da buraya Attalya ismini koyuyor. Attalya ismi de Attalos'un yurdu demekmiş. Yani aslında burayı çok benimsediği için de buraya Attalya ismini koymuş oluyor. Sonra da oradan günümüzde Antalya ismi gelmiş oluyor. Sağ olun, teşekkürler. 2. Attalos heykelinin arka sokağı kapalı yol olarak geçiyor. Orada da bir restoran var. 1885 yılından beridir de orada işletmesine devam ediyor. Adı Topçu Kebap. Kesinlikle buraya gelirseniz oradan bir şiş köfte ve Antalya tayinli piyazından yiyin. İkisi de çok güzel. Bize de döner ikram ettiler şimdi. İkisinin tadına da bakacağız. Hadi yemeğe başlayalım. Şimdi şiş köftesinin tadına bakacağım. Gayet güzel. Gerçekten çok güzel. Çok ağır da değil, yağlı da değil. Çok güzel. Bayıldım. Şimdi piyazın tadına bakalım.
Gerçekten ben bu Antalya'nın piyazını çok seviyorum. Ankaralı olarak Antalya'nın en iyi yemeği piyaz ve köfte. Piyazının da özelliği tahinli olması ve yumurtalı olması. Çok güzel. Buraya gelirseniz muhakkak uğrayın. Topçu Kebap'tan kebaplarımızı yedikten sonra Saat Kulesi'nin oraya geldik. Arkamda görüyorsunuz zaten. Buranın tarihçesinden bahsedeyim size. 1901 yılında 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılına özel olarak Sadrazam Said Paşa buraya Saat Kulesi yaptırıyor. Gerçekten de güzel olmuş. Tabii yıllar içerisinde birçok tahribat yaşıyor ve birçok da restorasyon geçiriyor. En son 1-2 yıl içerisinde geçirdiği restorasyon halini görüyoruz aslında. Antalya'nın simgelerinden birisi Saat Kulesi. Evet, şu an Saat Kulesi'nin hemen alt kısmındayız. Buraya geldiğiniz zaman aslında Saat Kulesi'nin hemen yanında yolun 3'e ayrıldığını görüyoruz bu kısım içerisinde. Hemen Saat Kulesi'nin olduğu taraftaki kısmındaki girişi gayrimüslimler için düşünmüşler. Hemen orta kısımdaki ise şehirdeki yaşayan Müslümanlar için bir giriş gibi. Hemen sağ tarafta yer alan giriş ise buradaki hanedanlığın girişi olarak kullanılırmış. Aslında bu yolun 3'e ayrılmasının da hikayesi bu şekildeymiş. Hadrian Kapısı'nın girişi Romalılar, Bergama Kralı'nın olduğu bölgeydi. Onların oluşturduğu kısımdı. Bu kısımda Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinin oluşturduğu mimarileri göreceğiz. Zaten içeriye doğru ilerledikçe bayağı bir Selçuklu mimarisini size anlatacağız ve göstereceğiz. Şimdi de Selçuklu mimarisinin olduğu bölgeye doğru gidiyoruz. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Evet, hanım hanedan üyesi olduğu için hemen sağ taraftaki yoldan gidiyor. Şimdi o 3 ayrı yola ayrılan yerden en sağdaki, yani hanedan girişinden giriyoruz. Ulu Cami var. Oraya doğru gideceğiz. Hadi gidelim. Evet, şu anda Antalya'nın en eski camisi olan Yivli Minare'ye geldik. Haritada Ulu Cami olarak da işaretlenmiş bu arada. Ama en eski ismi Yivli Minare. Çünkü minaresinin yapısı 8 adet yarım silindirik yiv şeklinde yapıldığı için Yivli Minare ismini almış aslında, sembolik isim olarak. Tarihçesinden bahsedecek olursak, Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat tarafından 1230 yılında inşa ettirilmiş. Ayrıca içerisinde su arkları bulunuyor. 2006-2010 yenileme restorasyon çalışmalarında bulunuyor ve de hemen üst tarafında bir cam yapılarak koruma altına alınıyor. 800 yıl olduğu düşünülüyormuş. Bir de kalorifer sistemi olarak kullanıldığını düşünülüyor. Çünkü neden? Kale içinde birçok hamam var. Yani sıcak su kaynağı var. Sıcak su buraya geldiğinde ısıtma olarak kullandıklarını, soğuk su geldiğinde soğutma olarak kullandığını da yazmışlar. Yani aslında şu an bir fikir olarak yeni keşfedildiği için ilerledikçe o da kesinleşecektir. Aynen, içerisinde 3 farklı olasılık yazmışlar. Tabii zaten su haricinde bu amaç için kullanılmıştır muhtemelen. Aslında burası Yivli Minare camisi ve külliyesi şeklinde. Hatta etrafta Selçuklu mimarını görebiliyorsunuz. Hemen karşımızda bir çarşı gibi bir yer yapmışlar. Aslında Selçuklu mimarı var. Aslında bu giriş hep böyle tanıdık olduğumuz girişlerden bir tanesi. Selçuklu zamanlarındaki han girişlerindeki motifleri burada görüyoruz. İçerisinde gerçekten şu an güzel. Girer girmez böyle bir sabun kokuları geliyor. Günübirlik ya da 1-2 günlük geldiniz, hediyelik bir şeyler almayı düşünüyorsanız aklınızda bulunsun bu kısım içerisinde ki özellikle hediyelik sabunlar benim çok hoşuma gitti. O zaman yukarı doğru çıkalım. Burada merdivenler var. Yukarıda devam ediyor. Medrese ve türbeler varmış. Oraya doğru gidelim. Hadi geçelim.
Biz şu an buradayız. İvli Minare'ye daha demin camisine giriş yapmıştık. Şimdi de buradan gireceğiz. Burası Antalya Mevlevihane olarak geçiyor. İçerisinde de türbeler de mevcut. Aslında külliyenin bir planını görüyoruz. Buradan şimdi gireceğiz ve buradan devam edeceğiz. Selçuklu mimarisini bu alanda görmüş olacağız. Antalya Mevlevihane'nin oraya geldik. Şimdi içerisine doğru gireceğiz. Aslında Mevlana'dan sonra kurulan bir topluluk diyebiliriz bunlara. Şimdi içerisinde de onların eserlerini görmüş olacağız. Bu binanın tarihçesinden bahsedecek olursak 1225 yılında Anadolu Selçuklu hükümdarı tarafından yaptırılıyor. 1377 yılında ise zincir kıran Mehmet Bey buraya Mevlevihane'ye çeviriyor. Şimdi oraya doğru girelim. Tarihi ve onların kültürlerinin izlerini görüyoruz. Aynı zamanda sema törenini yapan semahlardan da burada bahsediliyor. Burada okuyabilirsiniz. Onları yazıyorlar ve Mevlana'nın sözünü de yazmışlar. O zaman devam edelim. Mevlevihane'den çıktıktan sonra hemen sol tarafında şöyle 2 tane tabela karşılayacak. Buradaki türbelerin aslında tabelaları bunlar. Biz ilk önce zincir kıran Mehmet Bey'in türbesine gideceğiz. Sonra da Nigar Hatun türbesine gideceğiz. Hadi gidelim. Zincirkıran Mehmet Bey'in türbesine geldik. Arkamda görüyorsunuz. Zincirkıran ünvanını Mehmet Bey o dönemde almış. Nasıl almış? Bir sürü rivayet, hikayeler var. Bunlardan bir tanesi hoşuma gitti. Onu anlatmak istiyorum. Anadolu Selçuklu döneminde biliyorsunuz 1. Gıyasettin ilk Türk olarak fethediyor. Ama kısa sürmüyor. Sonra Kıbrıslı kral 1. Pierre buraya geri alıyor. Yıllar geçtikten sonra da Anadolu Selçuklu tekrar burayı almak için çaba gösteriyor. Hatta o dönemin insanlarından da Mehmet Bey Korkuteli tarafından bir sürü insan toplayıp buraya geliyor. Bu Hadrian Kapısı'nın orta kısmını zincirlerle bağlamışlar. Mehmet Bey de böyle derin derin o zincir halatlarına bakıyormuş rivayete göre. Sonra da kral gelip diyor ki sen diyor o kollarla onu kırabileceğini mi sanıyorsun falan diye Mehmet Bey'le dalga geçiyor. Derin derin baktığı için oraya. Mehmet Bey de krala diyor ki ben bu zinciri kırarım sonra da sana bağlar Antalya'da seni gezdiririm diyor. Bütün askerler zincir kıran demeye başlıyor. Ve onun gazıyla da o zincirleri kırıyor ve sonra da işte Antalya'yı tekrar fethettiklerini anlatan bir rivayet olmuş. Bundan dolayı da adının zincir kıran Mehmet Bey olduğu söyleniyor. Arkamda gördüğünüz türbe ise ilk önce oğlu için yaptırdığı bir yermiş. Sonrasında kendisinin ve ailesinin mezarlarının olduğu türbe haline getirilmiş. Burası tarihi bir mekan. Selçuklu döneminden kalma bir eser. Evet, bir diğer buradaki türbemiz de Nigar Hatun'un türbesi. Arkamda görüyorsunuz. Bu kişi Fatih Sultan Mehmet'in gelini, aynı zamanda da 2. Beyazıt'ın Şehzade Korkut ve Fatma Sultan çocuklarının annesi. O dönemde buraya geldi. Bilmiyorum hikayesini, burada hani neden türbesi olduğunu, ama buraya geldikten sonra da burada vefat etti büyük ihtimal. Buraya da türbesini yapmışlar. Yani Fatih Sultan Mehmet'in gelininin burada türbesini görebilirsiniz. Bu külliyenin içerisinde 2 adet de medrese var. Şimdi onlara doğru gidiyoruz. Anadolu Selçuklu medreselerini bulmaya çıktık.
Bu ilk size çarşı olarak çektiğimiz yer Selçuklu Medresesi olarak geçiyormuş. Önünde yazıt yoktu. Zaten o döneme dair yazıtlar da bulunamadığı için tarihçesi belli değil. Ama ortalama olarak 13. yüzyıl eseriymiş. Selçuklu mimarisinin izlerini zaten kapısından görüyoruz. İçeriye doğru girdiğinizde de hediyelik eşyaların olduğu yere geleceksiniz. Hadi gidelim. Evet, şimdi Attalos döneminde Bergama Krallığı yavaşladıktan sonra buraya Roma Kralı Hadrian geliyor. Hadrian buraya geldikten sonra da inanılmaz gelişiyor Antalya. Hadrian'a özel yapılan kapının oraya gideceğiz. 3 kapılar, yani Hadrian kapısı. Orayı size gösterelim. Hadi Hadrian'a gidelim. Hadi gidelim. Evet, şu anda meşhur Antalya Işıklar Caddesi'ndeyiz. Tam başlangıç noktasında, yani Dönerciler Çarşısı'nın o kısımdayız aslında. Saat Kulesi'nin hizasından yürüdükten sonra zaten bu cadde karşınıza çıkıyor. Denize doğru sağa dönüyorsunuz ve Işıklar Caddesi'ne geliyorsunuz. Bu yoldan Hadrian Kapısı'na geçeceğiz. Hadrian Kapısı'ndan sonra da Karaoli Parkı'na geçeceğiz. Muazzam bir manzara var o kısım içerisinde de. Bizi izlemeye devam edin. Evet, bu sırada da lütfen bize abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aslında senle ben işte bu ya. Evet, şu an Işıklar Caddesi'nde yürüyoruz. Gayet güzel bir gün devam ediyor bizim için. Güzel bir hava var. Evet, bu karşıdaki heykel Ela. Hemen karşısında. Bu da ben, onu çeken. Evet, Işıklar Caddesi'nde böyle heykeller var bu kısım içerisinde. Güzel olmuş, değişik bir hava katmış caddeye. Antalya'nın en önemli simgelerinden birinin oraya geldik. 3 kapılar, yani Hadrian Kapısı'nın oraya geldik. Roma Kralı Hadrian geliyor buraya ve onun onuruna böyle bir kapı yapıyorlar. Milattan sonra 130 yılında yapılmış bu kapı. Gerçekten de çok güzel. Antalya'nın en önemli simgelerinden birisi. Zaten turistlerin ilk uğrak noktası. Şimdi size bu kapıyı gösteriyorum. Aslında kale içinin birçok giriş noktası var. Burası aslında antik çağdaki giriş kapısı diyebiliriz buraya. Osmanlı ve Selçuklular döneminde de ayrı giriş kapıları varmış. Kale içi evlerini de size göstereceğiz. Osmanlı mimarisini orada daha net görmüş olacaksınız. Kale etrafındaki surları Bergama Kralı 2. Attalos döneminde yapılıyor. Hadi devam edelim. Evet, şu an 3 kapılardan, yani Hadrian Kapısı'ndan karşı tarafa geçtik. Fark ettiyseniz yerde de derin yarıklar var bu kısım içerisinde. Aslında bu yarıklar sanki oradan su geçiyor gibi düşündürebilir ama değil. Buradan geçerken, at arabaları geçerken kısımlarda çökmeler olmuş. Yüzlerce, binlerce yılla kullanıldığını düşünecek olursak gide gele o kısımdaki yani at arabalarında sanki orada bir ray hattı ya da bir su kanalı varmış gibi iz yapmış o kısımlar içerisinde. Bu 3 kapı etrafında da zaten surlar da var bu kısım içerisinde. Öyle önce dikkat çekici ve cezbedici bir mimariye sahip ve de nadir, bütün olarak bulunan geçit kapılarından bir tanesi aslında bu. Yan tarafındaki surlarla güçlendirildiği için bu kapı sağlam bir şekilde yüzyıllar boyunca ayakta kalmış. Bu arada Side videomuzu da çektik, yayınladık. Onu da izleyin muhakkak. O da Antalya'nın incisi. Evet, aslında Antalya'yla birbiriyle bağlantısı da var bu kısım içerisinde. Evet. O yüzden o videoyu da kaçırmayın. O zaman devam edelim. Size kale içindeki Osmanlı evlerini de gösterelim. Hadi bakalım. Bizim şimdiki rotamız Suna Kıraç Müzesi. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Vehbi Koç'un kızı olan Suna Kıraç'a eşi İnan Kıraç 50 yaşına girerken burayı satın almış. 1991 yılında satın alınan mülk daha sonrasında müzeye çevrilmiş.
Müze içerisinde eski Antalya evini ve içerisindeki kilisenin sergi alanına dönüştürüldüğünü görüyoruz. Eski Antalya evinin etnik gelenek göreneklerini de burada görmüş oluyorsunuz. Yapının içerisindeki Ayayorgu Kilisesi sergi alanına dönüştürülmüş. Şu an sergi alanında hayvan figürlerinin para üzerine basılmış hallerini ve anlatılarını görmekteyiz. Kilisenin üst katına çıktığınızda ise burada Antalya'nın eski sokak satıcılarının fotoğraflarını ve seslerini bulduğunuz bir bölüm oluşturulmuş. Haydi macun geldi, macun. Hani yolunuz düşerse, vaktiniz varsa içeriye bakabilirsiniz. Güzel olmuş. Benim daha önce dikkatimi çeken bir yer değildi. Aklınızda bulunsun. Derli toplu, gayet de düzenli bir müze olmuş. Evet, Antalya evi oluşturmuşlar. O dönemin Antalya evini güzelce hazırlamışlar. Bizim hoşumuza gitti. Antalya kültürünü görmüş olduk. Arkamızda da Ayayorgu Kilisesi'ymiş o dönemler. Değiştirilmiş. Para koleksiyonları da var. Gerçekten değişik paralar vardı. Hayvanların paraları basıldığı figürler falan. Hadi devam edelim. Hadi bakalım. Şimdi de Osmanlı mimarisiyle inşa edilen Yenikapı Hamamı'nı görmekteyiz. 19. yüzyılda inşa edilmiş. Şimdi buradan da Kesik Minare Camii'nin oraya doğru gidiyoruz. Diğer bir ismi Şehzade Korkut Camii. Bize abone olmayı unutmayın lütfen. Kale içi yolculuğumuz devam ediyor. Hadi bakalım. Kale içinin sokaklarında yürüyoruz. Gerçekten çok güzel bir atmosfer var. Şimdi arkamda gördüğünüz tarihi yapının oraya geldik. Burası Antalyalılar arasında Kesik Minare olarak geçiyor. Esas ismi de Şehzade Korkut Camii olarak geçmekte. Tarihçesinden bahsedecek olursam yapının milattan sonra 2. yüzyıldan kalma ilk önce bir tapınak varmış burada. Sonra Romalılar döneminde bazilikaya çevrilmiş. Bazilikadan sonra kiliseye çevrilmiş. Kiliseden sonra da camiye çevrilmiş. Yani her mimariden esinlenilmiş. 18. 19. yüzyıllarda burada çok büyük bir yangın oluyor ve kale için evlerin çoğu yanıyor. Bu cami de çok fazla tahrip oluyor. Hatta minaresinin üst kısmı kırılıyor. Ondan dolayı zaten o dönemden kalma bir hitap olarak Kesik Minare deniyor. Yenice buranın restorasyonu yapıldı ve gerçekten şahane minare görüntüsünü görebiliyorsunuz. Aynı zamanda da caminin içerisi de restorasyon gördü. Şu an bayağı güzel olduğunu söylüyorlar içerisini. Tarihi eserlerini de böyle cam planının altında görebildiğinizi söylüyorlar. Zaten arkamda da o dönemden kalma, antik dönemden kalma bir tapınak parçasını görüyorum. İçerisi de tarihi. Hem Selçuklu, hem Osmanlı, hem Pamfilya, hem Roma, bir sürü mimardan yararlanmış yapıyı. Hadi gezelim.
Evet, Korkut Camii'den çıktık. Caminin içerisinde daha önceden tapınak kullanıldığı için eserler var ve yapılar var. Eserlerin de korunma altına alınarak ibadetin gerçekleştirilebilmesi gerçekten güzel olmuş bu kısım içerisinde. Son yapılan restorasyonlar gerçekten camiyi iyi bir hale getirmiş. Çünkü cami dediğimiz gibi çok fazla tarihe tanıklık etmiş. Ondan dolayı da şimdiki hali güzel olmuş. Muhakkak gelince uğrayın. Şimdi buradan nereye gidiyoruz? Buradan Antalya Etnografya Müzesi'ne geçiyoruz. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Evet, kale içi sokaklarında yürüyerek Etnografya Müzesi'nin oraya geldik. Burası Osmanlı mimarisinden kalma evlerin içerisine dizayn edilmiş. Antalya'nın gelenek göreneklerini, örf adetlerini görebileceğimiz bir müze olmuş. Hadi bakalım. Buraya bir de şu şekilde de bakabilirsiniz gezerken. Sonuçta hepsi el işçiliği. Yani daha kıymetli hale gelmiş oluyor. Bu anahtar onun anahtarı olabilir. Baksana ne kadar büyük. Evet, Antalya Kale içinde bulunan Etnografya Müzesi'ni de gezmiş olduk. Aslında burası 2 tane binadan oluşuyor. İlkine girdikten sonra hemen 1-2 basamak aşağıda bir tane daha bina var. Oraya da mutlaka girmeyi unutmayın. Hemen arkamızda da yat limanı var. Gerçekten manzarası çok güzel bu kısım içerisinde. Evet, bu sırada bize abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizler için çok kıymetli. Şimdiden teşekkür ederiz. Buraya gelirseniz ışıklar üzerindeki puntadan dondurmanızı yiyin. Evet, burada birçok seçenek var. Biz her geldiğimizde farklı yere deneyimliyoruz aslında. O yüzden bizi takip etmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, şu anda Işıklar Caddesi'ni bitirdik. Işıklar Caddesi bittikten sonra yol sola doğru gidiyor. Bu sola doğru gittikten sonra Köşete'ye hemen Atatürk'ün evi bulunuyor. Atatürk 6 Mart 1930 yılında buraya Antalya'ya geliyor ve 4 gün Antalya'da kalıyor. Onun anısına da bu evi Atatürk'ün evi olarak, müze olarak koruma altına alınıyor. Atatürk'ün Antalya ile alakalı anıları ve Atatürk'ün buradaki özel eşyaları bulunuyor ve Atatürk'ün kaldığı oda sergileniyor. Buraya girişte ücretsiz. Buraya geldiğinizde buraya uğramalısınız bence. O zaman içeri doğru girelim, size de gösterelim. Hadi bakalım.
Evet, 2 katlı bir ev şeklinde müze dizayn edilmiş. Gerçekten güzel ev eşyaları var. Atatürk'ün özel anılarının fotoğrafları var. Bir de para koleksiyonu vardı. O benim çok hoşuma gitti. Gerçekten güzeldi. Yani bir de Atatürk buraya gelmiş ve burada kalmış. Güzel bir duygu hissettiriyor aslında. 15-20 dakika içerisinde bu eve gezebiliyorsunuz. Şimdi bu cadde üzerinden biraz da aşağı doğru ineceğiz. Orada öğretmen evi var, tarihi. Orayı göstereceğiz. O zaman devam edelim. Işıklar Caddesi'ni bitirdikten sonra sola doğru döndüğünüzde ilerinizde Atatürk'ün evi ve sonrasında da öğretmen evini göreceksiniz. Arkamda gördüğünüz yapı hem Osmanlı mimarisi içeriyor hem de Cumhuriyet dönemi mimarisini de içeriyor. 19. yüzyılla 20. yüzyıl mimari dokusunu taşıyor diyebiliriz. İçerisinde restorantı ve çay bahçesi var. Gerçekten muazzam bir atmosfere sahip. Evet, burada da yemek menülerini paylaşmışlar. Onu da paylaşmak istedim çünkü ışıklarda ve buradaki restoranlara göre bayağı uygun geldi fiyatları. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Antalya Öğretmen Evi'nin içerisindeki restorandayız şu anda. Izgara köfte ile çoban salata istedik ve gerçekten çok merak ediyoruz. Bakalım. Ev yapımı köfteye benziyor, hazır köfte değil. Bayağı güzel. Aynı zamanda dönerleri de varmış ama belli bir saat sonra bittiğini söylüyorlar. Onun için erken saatlerde, özellikle öğle saatlerinde burada döner de yiyebilirsiniz. Ama ızgara köftesi de çok güzel. Izgara köftesini de muhakkak deneyin. Şimdi çoban salatasına da bakalım. Nar ekşili bir çoban salata. Evet, ızgara köftesi, salatası gerçekten şahane. Fiyat performans açısından dediğimiz gibi kesinlikle denenebilir. Muhakkak buraya da gelin. Ön tarafımda Antalya Öğretmen Evi var. Arka tarafımda ise Karaali Oğlan Parkı var. Oradan gireceğiz. Bu park falezin üzerinde bir park olduğu için manzarası muazzam. Bu parkın birkaç giriş noktası mevcut. Işıklar Caddesi'nin sonuna kadar gittiğinizde oradan da devam ederek girebiliyorsunuz parka. Aynı zamanda da öğretmen evinin hemen karşısında böyle heykelli bir giriş yapmışlar. Güzel olmuş. Hadi size orayı gösterelim. Aslında parkın en güzel manzarasının olduğu yer burası. Falezin üstünden komple Antalya'yı ve denizi görebildiğiniz bir manzarayı görüyoruz şimdiden. Evet, bu sırada da bize abone olmayı unutmayın lütfen. Güzel beğenileriniz ve de yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Hadi devam edelim. Dün de Antalya'da fırtına vardı. Fırtına sonrası hava o kadar açık ve güzel ki denizin de farklı bir rengi var. Aslında bu videoda gördüğünüz denizin rengi Antalya'nın farklı bir deniz rengi. Genellikle böyle çok yoğun yağış ve fırtına olduğu zaman ertesi gün havalar gerçekten çok güzel oluyor burada. Denizin de farklı bir rengi ortaya çıkıyor. Bu parkta Akdeniz'in manzarası muazzam. Gerçekten Antalya'daki deniz manzarası en iyi göreceğiniz mevkilerden birisi. Biz şimdi ilk terasındayız. Böyle teras şeklinde buradaki parkta. Buradan doğru ilerleyeceğiz. Oradaki manzarayı size göstereceğiz. Hadi gidelim.
Antalya'da yaşayan insanlar bu ağaçları bilir. Bu ağaçlarda portakala benzer bir meyve olur ve bunun adı da turunç. Turunç ağacı aslında burası. Aslında aşılanmamış portakal ağacı gibi düşünebilirsiniz. Bunun reçelini falan yapıyorlar. Çok acı bir tadı var. Normalde ham hali yenmiyor. Yani bayağı hani işlemden geçiyor. Reçelleri falan yapılıyor. O şekilde yeniyor. Ama Antalya yolların üzerinde turuncu böyle meyveleri olan böyle yeşil ağaçlar görebilirsiniz. Görüntüsü muazzam ama denemeyin. Evet, aralıklı olarak arkamızda gördüğünüz gibi panolar oluyor. Bunlar buradaki ağaçların tanıtımlarını yapmışlar aslında. Ne tür tarzda ağaç olduklarını. Hurma gördük, turunç gördük. Bu tür tarzdaki buradaki bitkilerin ve ağaçların neler olduğunu anlatan yazılarla beraber bilgilendirmeler yapılmış bu park içerisinde. Aynı zamanda burada çay bahçeleri, kafeler ve restoranlar görüyoruz. Eğer kendiniz yanınızda bir şeyler getirdiyseniz burada oturabileceğiniz hemen yamaç bölgelerde sıralı olarak banklar koymuşlar. O yüzden güzel vakit geçirebileceğiniz en güzel Antalya'nın en güzel parklarından bir tanesi zaten. Şimdi de size Karaalioğlan Parkı'nın içerisinde bulunan, oldukça büyük olan ve yenice yapımı bitirilen çocuk parkını göstermek istiyorum. Bu çocuk parkında ahşaptan malzemeler kullanılmış. Bu da çocuk parkını daha güvenli hale getirdiği gibi aynı zamanda da ağaçlar ile uyumunu sağlamış. Çocuklar da parkın keyfini çıkartıyor görüyorsunuz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin şehir tiyatrolarının konumu da burası. Tiyatroların olduğu döneme denk gelirseniz bu tiyatroyu muhakkak öneriyorum size. Hem fiyatları çok uygun hem de oyuncuların ve oyunların kalitesi çok iyi. Şimdi de Karaalioğlan Parkı'nın diğer seyir terasına doğru geldik. Parkın bu kısmında Hıdırlık Kulesi'nde göreceksiniz. Roma İmparatorluğu döneminde İmparator Hadrianus tarafından yapıldığı düşünülmekte olan kule 14 metredir. Kulenin etrafında yenice başlatılan kazılarda tarihlerin daha da eskiye gidebileceği söylenmektedir. Hadi buradan Antalya'nın en popüler noktalarından birisi olan Kaleiçi Limanı'na doğru gidelim. Bize abone olmayı unutmayın. Kaleiçi Yat Limanı'nın oraya indik. Limanın uç kısmına doğru uzanan bir yol var. Oraya doğru geldik. Zaten burası bayağı kalabalık oluyor videoda da gördüğünüz gibi. İşte balık tutmaya gelenler oluyor. Gençler buraya oturuyor, çekirdeklerini çitliyor, içeceklerini içiyorlar. Teknelerin olduğu liman tam karşımızda duruyor şu an. Kısmın arka tarafında mermerli plajı mevcut. Şu an gerçekten denize giren de çok fazla var. Güneşlenen çok fazla insan var. Ücretli bir plaj. Üst tarafında ise restoranı da mevcut. Hava esintili gibi ama hava sıcaklığı güzel. Buradan limana tekrar geri dönüş yapalım. Hadi bakalım. Kaleiçi Limanı'nın içerisinde yürüyüşümüz sürüyor. Arkamda gördüğünüz camiden bahsetmek istiyorum. 20. yüzyılda Osmanlı mimarisiyle yapılmış bir cami. Adı da İskele Camii. Antalya'nın en küçük camisi unvanına sahip. Hadi size gösterelim. Caminin hemen sol tarafında bu heykeli görüyorsunuz. Kaptan Mustafa Ekizler'in heykeli. 1906 yılında doğmuş ve 2001 yılında 96 yaşında ölmüş. Antalya Limanı'nda çok sevilen bir karaktermiş gerçekten.
Zaten o yıllar boyunca da hep Antalya limanında ikamet etmiş. Tabii çok uzun yıllar yaşadığı için de 1. Dünya Savaşı'ndaki bu limandaki Yunan işgalini de görmüş. 2. Dünya Savaşı sırasındaki Fransız gemisinin İngiliz savaş uçakları ile batırılması için gönderilen torpil onun büyük teknesine isabet etmiş ve paramparça olmuş teknesi. Hemen yanımızdaki İskele Camii'ye müezzin atanmayınca uzun süre kendisi bizzat ezanları okumuş. Bu İskele Camii'nde de son yolculuğuna uğurlanmış. Buradaki güvercinler de onun son yolculuğunda onu yalnız bırakmamışlar. Böyle bir hikayesi varmış. Buraya gelirseniz de bu heykele muhakkak bakın. Kale içindeki tarihi merdivenlerin oraya geldik. Arkamda görüyorsunuz. Burası 44 basamaktan oluşan tarihi bir merdivenler. Bizans İmparatoru ile Selçuklu Sultan Melikşah arasında bir anlaşma yapılıyor ve o dönem Bizans yönetimine bırakılıyor kale içi. Bizanslar tarafından da ticaret için Venediklilere bağlantı kuruluyor. Venedikliler de kale içi ile liman arasında bir bağlantı olması için bu merdivenleri inşa ediyor. 44 basamaktan oluşan. Aynı zamanda da kesme taşlar ve moloz taşlar kullanılarak yapılmış. Yanında da 2 tane tonoz var merdiveni taşıyan. Onları da görmekteyiz. Tarihi bir merdiven. Evet, buraya gelirseniz bu merdivenler inmek için en son tercih edeceğiniz merdivenler olabilir. Hatta çıkmak için de zorlu bir merdivenler. Hani yapılmış, yolu kısaltmak için yapılmış. Evet, yolu kısaltıyorsunuz, direkt limana iniyorsunuz ama hem yaz hem de kış burada kayıp düşme tehlikesi olabiliyor. O yüzden buradaki etrafındaki asansör ya da bizim geldiğimiz rotadan kale içinden yat limanına ulaşırsanız hem daha güvenli hem daha güzel bir rota olmuş olur aslında sizler için. O zaman kale içi yolculuğumuz devam ediyor. Kale içi yat limanı içerisinde gezerken Barbaros Hayrettin Paşa'nın heykeline denk geldik. Gelmişken de size Barbaros Hayrettin Paşa'dan bahsedeyim. Aslında çok değişik bir hikayesi var Barbaros'un. Asıl adı aslında Hızır olarak geçmekte tarihte. Akdeniz'in ünlü korsanlarından birisi. Hatta o zamanlar Cezayir'i fethederek Cezayir Krallığı'nı kuruyor. Ve sonrasında Kanuni Sultan Süleyman tabii ki de bu dehayı keşfediyor. Uzun yıllar Osmanlı'da hizmet ediyor. Kale içi yat limanının içerisinde yürüyoruz. Burada Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün araştırma merkezi var. Aynı zamanda da müze olarak sergilendiği bir kısım. Evet, Antalya Müzeler serimizde buranın içerisini keşfedeceğiz. Ama vaktiniz olursa, günlerden pazar değilse içerisine girip keşfetmenizi tavsiye ederiz. Evet, bugün günlerden pazar günü olduğu için maalesef kapalıymış. Şimdi biz de ileriye doğru oyuncak müzesi var. Oraya gireceğiz. Hadi devam edelim. Hadi bakalım. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Kale içi yat limanından dümdüz ilerlediğinizde karşınıza oyuncak müzesi çıkacak. Burası Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin müzesi. 1800 yılları ve 1980 yılları arasındaki oyuncak koleksiyonları burada sergileniyor. 1500'den fazla koleksiyonun olduğunu yazmışlar internette. Aynı zamanda da Sunay Akın'ın danışmanlığında 2011 yılında açılmış bu müze. Girişi de ücretsiz. Buraya gelirseniz, özellikle çocuklarınızla gelirseniz burayı muhakkak gezin. Hadi gidelim. Arkamızda Daltonlar, Daltonların öteki tarafında Red Kit var. Red Kit bizi Daltonların oraya attı. Dedi ki hadi bakalım YouTube kanalı izleyicilerine güzel görüntüler çekmek için oyuncak müzesine girin. Güzel görüntüler almadan da çıkamazsınız buradan dedi. Güzel görüntüleri tamamladık Red Kit. Şu anda dışarı çıkış için senden onay bekliyoruz.
Evet, oyuncak müzesinde 2 tane salon halinde yapmışlar. Gerçekten benim hoşuma gitti. Ben aslında buraya gelmemiştim. İlk defa geliyorum. Yurt içi ve yurt dışından komple salon ayırmışlar. Her bir salonun içerisinde bölüm ayırmışlar aslında. Özellikle oyuncak koleksiyonu yapanlar da muhakkak buraya uğrasın. Çok fazla gezen çocuk var. Gerçekten çok mutlu olduklarını gördük. Eğer çocuğunuz varsa buraya gerçekten sevecektir. Aynen, siz yetişkinler de gelebilirsiniz. Zaten daha çok aslında bizim dönemlerimize hitap eden oyuncaklar var. Onların aslında çok anladığı oyuncaklar değil. Çünkü 1900'lü yıllar oyuncakları çok fazla var. O zaman oyuncak müzesinden çıkıp Kaleiçi Liman'da yürüyüşümüze devam edelim. Hadi bakalım. Evet, arkamızda asansör var şu anda. Cumhuriyet Meydanı'na direkt çıkabilmek için pratik bir asansör. Yat limanına geldiniz. Tekrar yürüyerek çıkmak istemiyorsanız Yat limanından Cumhuriyet Meydanı'na pratik bir şekilde asansöre çıkabiliyorsunuz. Aynı zamanda Cumhuriyet Meydanı'nın oradan direkt asansörle inip buradan da kale içini gezmeye çıkabilirsiniz. Bu da diğer alternatif. Saat Kulesi'ni ve diğer yerleri de görmek istediğimiz için yukarıdan başlayıp aşağıya indik. Şimdi de asansörden çıkacağız. İçerikteki rotamızı bir hayli düşündük. Gezmek için geliyorsanız bu içerikteki bizim sıraladığımız rota çok ideal bir rota. Aklınızda bulunsun. Ama spesifik belirli yerlere gidecekseniz biz şu an şuradayız, sağımızda solumuzda önümüzde kalıyor diyerek videoya aralıklı bunlara ekliyoruz ki hoşunuza giden yerlere direkt olarak gelebileceğiniz yöntemleriniz de olsun. Aynen. Asansörde biraz sıra oluyor genelde ama hızlı bitiyor asansör sırası. Yani muhakkak eğer çok yorulduysanız kendinizi de çok yormayın. Çünkü buradaki dik yokuş bayağı yukarı çıkmanız gerekiyor. Onun için bu asansörü de değerlendirebilirsiniz. Aklınıza bulunsun. Ücretsiz asansörde kullanabilirsiniz. Aynen. Kuyruk çok uzun gözükse bile aldanmayın. Dediğimiz gibi kabin çok büyük. Hızlı bir şekilde sıra ilerliyor. Evet, Antalya Kale içinde güzel bir günü tamamlıyoruz. Evet, bu videomuzun sonuna geldik. Gerçekten çok güzel bir gün geçirdik. Şimdi olduğumuz konumda bu arada hani güzel böyle kale içini seyredebileceğiniz bir manzara olarak düşünebilirsiniz. Hemen asansörün sol tarafında antik tiyatro benzerinde yapılmış yeni bir yapı var aslında. Oradayız, onun terasına çıktık ve bu kapanışı da buradan yapmak istedik. Kesinlikle Antalya'ya geliyorsanız mutlaka burayı güzelce bir keşfedin. Ya biz Antalyalı olmamıza rağmen ilk defa geldiğimiz yerler de oldu bu video vesilesiyle. Evet, sizden ricamız bize abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Yorumlara da Antalya'da gitmek istediğiniz yerler varsa oraları yazabilirsiniz. Yaza kadar Antalya'yı gezmek istiyoruz biz de detaylı bir şekilde. Kale içi videosu gerçekten çok detaylı bir video oldu. Bir günü hatta belki 2 gününüzü ayırarak rahat gezebileceğiniz bir rota olmuş oldu. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda o zaman görüşmek üzere diyelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım.